Merhaba, ben Doktor Akın Uraş. Skolyoz hastalığından bahsedeceğim. Skolyoz, omurganın yana eğilmesine verdiğimiz isim, böyle yana eğilmesi. Kifoz diye bir hastalığımız var, orada da öne doğru eğiliyor. Karışık bir genetik hastalığı var. Genetik geçişi tam direkt gösteremiyoruz. Yani çocuğunuzdaki, özellikle çocuklarda çok sık gözüküyor. Çocuğunuzda çıkan skolyoz sizde olmuyor. Sizin atalarınızda bir yerden genler geçiyor. Çocuk yürürken omuzun bir tanesinin yukarıda ya da aşağıda görülmesinden, öne eğildiği zaman gövdenin bir tarafının bir tarafından biraz hafif farklı olmasından yakalayabilirsiniz. Bu yaş grubu gençler diyeyim. Kızlarda 10-12 yaşında, erkeklerde biraz daha ileride 13-14 yaşlarında ortaya çıkıyor. Tedavi edilmediği takdirde hakikaten vücut yapısını bozuyor. Dış görünüşü bozuyor. Yani öncelikle kozmetik olarak dış görünüşü bozuyor. Akciğerlerde sıkışma, kalpte problemler, bunun gibi istemediğimiz çok ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Çoğunluğunu biz takip ederek, egzersizle, özel tekniklerle halledebiliyoruz. Ama unutmamamız gereken şey hastanın takip altında olması. Çünkü bazen bir anda hızlı ilerliyor, gövdeyi tamamen bozuyor. Sıklıkla korse uygulamamız gerekiyor. Bu korse vücudu tamamen kaplıyor. Şimdi akıllı korseler dediğimiz sensörlü korselerimiz var. Korsenin temel mantığı, bu çocuk boyu uzarken aynı rüzgarda eğilen bir ağaç gibi düşünün. Bu ağacın yanına sağlam bir direk dikersiniz ki ağaç rüzgarda eğilmesin, dümdüz çıksın yukarıya. Korsenin de mantığı aynı şekilde. Gövdeyi yanlardan iyice destekler. Çocuk boyu uzayacaksa yukarıya doğru uzasın diye. Oldukça etkilidir korse tedavisi. Bunu ispatladık da, yani korse verilmeyen çocuklarda bu daha hızlı bir skolyoz eğriliğinde ilerleme gözüküyor. Çocuklar için büyük cerrahi değil, öyle söyleyeyim. Yetişkin tipinde, yetişkinlerde, ben de diğer yetişkinlerde bu biraz daha problemli olabiliyor. Ama çocuklar çok güzel skolyozu rahatlıkla atlatabiliyorlar. 2-3 haftalık bir periyot diyeyim. 2-3 hafta sonra rahat rahat dışarıya çıkıp dolaşabiliyorlar. Özel cihazlarımız var. Bu cihazlarla sinirleri, yani herkesin korktuğu sinirlerde bir problem olmaması için bu sinirleri devamlı takip ediyoruz. Ameliyat boyunca takip ediyoruz. Yaklaşık 4-5 saatlik, eğriliğin boyutuna göre bazen 6 saatlik bir işlem bu. Ameliyat sonrası hastayı ertesi gün, o gün ağrısı olmasın diye kaldırmıyoruz. 3 gün boyunca da kalkması, dolaşması, o borularından, şunlardan, bunlardan kurtulmasıyla kendi işini az çok görebilecek hale geliyor ve bu sayede taburcu ediyoruz. Ameliyatta bir de ipli sistem dediğimiz bir tedavi yöntemi var. Bunda cerrahi biraz daha değişik. Burada ön taraftan yaptığımız, yani akciğerden yaptığımız 2-3 kesiyle yaptığımız bir ameliyat. Burada ipler sayesinde gerginliği sağlıyoruz ve çocuk büyürken kendi kendine bu eğriliğin düzeltmesine bakıyoruz. Tedavi, egzersiz, fizik, sporla başlıyor. Bir üst seçenek olarak korse, daha üst seçenek olarak da mecbur kalırsak ameliyatla devam ediyor. Netice olarak büyüme tamamlanana kadar sıkı takip gerektiren bir rahatsızlık, ama korkmamız gereken bir rahatsızlık değil. Muhakkak ve muhakkak bir doktorun takibinde kalmanızı öneriyoruz. Mutlu günler diliyorum.